Herkese merhabalar. Bugün Van'daki ilk günüm 9 Mayıs Perşembe. Havalimanında Bilgi Genç Sosyal Girişimci Ödülleri'nde tanıştığım ve iyi ki tanıdığım Rümeysa karşılıyor beni. Merkeze geçiyor ve Şişli öğretmenine eşyalarımı bırakıyoruz. Van Kalesi'ne doğru yol alıyoruz. Burası Van Evi, geleneksel Van Evi'nin bir örneği burada sunuluyor. Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Danteller, kilimler, bakırlar, duvar halıları, yatak başlıkları, merdivenler. Mesela merdivenlerden ikinci kata çıkarken ikinci kat merdiveninde katı kapatmak için bir kapak bulunuyor. Zarif ve mütevazi bir ev burası. Ramazan ve sabahın erken saatleri olduğu için hiç kalabalık değil. Biz rahat rahat gezebiliyoruz. Evde bir rehber de bulunuyor ve sorularınızı ona sorabiliyorsunuz. Çıkıyoruz ve 2700 yıllık tarihe, 7000 yıllık geçmişe Van Kalesi'ne doğru yol alıyoruz. Zor bir yokuş. Kale çevresi Tuşba adıyla uzun süre Urartu Devleti'nin başkentliğini yapmış. Kaynaklarda M.Ö. 840 ve 825 yılları arasında kurulduğu ifade ediliyor. Zaten kalenin tepesine çıktığınızda, şöyle bir baktığınızda başkent olacak şehir diyorsunuz. Şehir kentleşmeyle birlikte tarihine sırtını dönmüş gibi görünse de her şeyiyle, dağı ve deniziyle doğunun incisi Van bize görsel ve duysal bir şölen sunuyor. Çıkmak pek kolay değil, inmek de öyle. Yürüyüş yolları yapılmış fakat taşlar biraz kaygan. Bu yüzden ayağınızı yere sağlam basmanızda fayda var. Burada gün batımının çok güzel olduğunu söylediler fakat şu an saat 11 civarı olsa gerek. Bir dahaki sefere burada uzun uzun kalmalı. Kale içi biraz bakımsız. Aslında geliştirilebilecek çok şey var. Turizm açısından çok zengin bir bölge fakat geliştirilmemiş. Mardin'e de gitmiştim. Orada kale ziyarete kapalıydı. Burada açık olmasına rağmen kaleyi korumak için pek az şey yapıldığını gördüm. Tarihi kale duvarlarında karalanmış isimlere ya da yerlerde şişelere rastlayabiliyorsunuz. Bu gerçekten üzücü. Kalenin tepesinde bir minik karşılıyor bizi. Adı kapısı açılmayan cami. Tabii ki değil, Süleyman Han Camii ve tabii ki belki çok kapalı değildir diye kapısını açmaya yelteniyorum. Kale çevresinde iki miniğimiz daha bulunuyor. Kaya Çelebi Camii ve Hüsrev Paşa camileri. Burada kocaman bir tarih, kocaman bir medeniyet yatıyor. Ardından Van merkezde geri dönüşüm sokağına giriyoruz. Bugün 12 Mayıs Pazar, Van'a veda etmeden birkaç saat öncesi. Ufacık, çok değerli bir sokak burası. Ve hadi sokağın sesine kulak kesilelim. Kaç kere tekrar dinledim bilmiyorum. Kocaman bir ses. Ve Van'da akşam öğretmen evinin bulunduğu caddedeyim. Biraz gezintiye çıkayım dedim. Burası Kazım Karabekir Bulvarı, Merkez Caddesi, İstanbul Şişli Osman Bey'deki Alışveriş Caddesi'ni biraz andırıyor. Az ileride Fevzi Çakmak Caddesi bulunuyor ve Cumhuriyet Caddesi ile kesişiyor. Cumhuriyet Caddesi'nden ilerlediğinizde de valiliğin yanında Rus pazarı var. Buradan şehre dair hediyelik eşyalar alabilirsiniz uygun fiyatlara. Bugün Ramazan olduğu için pazar günü kapalıydı. Son olarak Van'ın sokaklarını, caddelerini, dağlarını, denizini, sabahını ve akşamını görüyor
tanışıyor ve seviyorum.